Hepinize merhaba. Bugün ses sistemi inceleme videosuyla karşınızdayım. JBL Bar 1300 MK2 11.1.4 kanala sahip. Tabii çok aşırı detaylı bilgiye girmeyeceğim ama yani genel olarak 1170 Watt gücüne sahip. 300 Watt gücünde de bir derin basa sahip. Öne çıkan en büyük özelliklerinden birisi çıkarılabilir arka hoparlörler. Evet, şöyle çok rahat bir şekilde alıyorsunuz. Şunlardan biriydi sanırım. Evet, şu şekilde arka hoparlör olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle biraz yaklaşırsan Bluetooth bağlantısı var. Yani en hoşuma giden özelliklerinden birisi tamamen bağımsız olarak istediğiniz yere götürüp telefonunuzla veya bilgisayarınıza bağlanıp bunu bir ses bombası haline getirebiliyorsunuz. Bunları da deneyeceğiz. Tabii şimdi ses sistemi inceleme videosu yani ne kadar mantıklı bilemiyorum. Çünkü ben mikrofonla kaydediyorum, yani kamerayla kaydediyorum. Siz telefonunuzla ya da bilgisayarınızla dinliyorsunuz. Benim duyduğum sesi yani size aktarmam birazcık zor ama elimden geleni yapacağım. Siz de kulaklık ya da bir ses sistemiyle bunu dinlerseniz daha verim alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu çıkardıktan sonra şöyle bunu tekrar kapatabiliyoruz. Şuradaki aksamlar zarar görmesin diye şurada elektronik yerler var çünkü. Tripod tarzı cihazlara bağlayıp yani ses sistemi olarak arka tarafta dinleyebiliyoruz. Her seferinde bir şey aklıma geliyor. Evet, şunu söylemeyi unuttum. Şurada Type-C girişi var. Bununla ayrıyeten şarj edebiliyoruz. Tabii normalde de bu şekilde kaldığı zaman kendi şarjını tamamlıyor. Oldukça göz dolduran bir uzunluğu var. Ama tabii bunları eğer arka hoparlör olarak kullanacaksanız TV önünde mesela şöyle bir çekersen orayı, şu an boş halini çek. Oraya koyduğum zaman tamamen dolduruyor. Ama bunları arkaya yerleştirdiğim zaman önde küçük kalıyor. Yani kısa bir soundbar gibi kalıyor. Şimdi bunlardan sonra çok da uzatmadan önce derin bası göstereceğim size. Derin bas bayağı bir ağır. Şöyle bir şık bir derin bası var. Baslar sağlı sollu, altta yok. Beni oldukça tatmin etti. Size de bunu nasıl hissettireceğim? Sağlı sollu, sağlı sollu, sağlı sollu mum koyacağım. Muma uyguladığı basıncı hep beraber izleyeceğiz. Önce bunu yerleştireyim yerine. Şöyle güzel bir kablo yapmışlar. Bu yamuk duracağı için şöyle göstereyim size. Kablo kırılması olmuyor dolayısıyla. Cihazın arkasında yani bu çünkü kafa karıştırıcı olabiliyor. O yüzden bunu da göstermek istedim. Güç girişi, USB, internet, 3 tane HDMI. Bunları mesela oyun konsollarına da bağlayabilirsiniz ya da başka projeksiyon cihazını da bağlayabilirsiniz. TV'ye bağlayacağımız kısım burası. Burada bunu televizyondaki yeri göstereceğim. Buradaki HDMI'ye bağlarsanız televizyon kumandasıyla otomatik olarak algılıyor ve onunla kullanabiliyorsunuz. Burada da optik ses var. Optik sese bence gerek yok. Zaten HDMI'yi bağladıktan sonra televizyon kumandasıyla çok rahat kullanabiliyorum. Şimdi hemen bunu yerine yerleştireyim. Oldukça ağır. EARC'ye bağladığınız zaman televizyon kumandasıyla eşleşiyor ve bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi tabii nasıl test edeceğim? Yapay zekada müzik oluşturdum. Bunları size dinleteceğim çünkü telif yemek istemiyorum bu konuda. Yani başka müzikleri dinletebilirim tabii ama onlar sıkıntı oluşturabilir. O yüzden böyle bası hissedebileceğiniz bir tane şarkı oluşturdum. Filmdeki konuşmalarda bas sesi gerçekten konuşmayı bastırabiliyor. O yüzden burada 5 kademesi var. Bası düşürebiliyorum. Aynı zamanda arka hoparlörleri yanıma aldığım zaman sağıma soluma bazen ön taraftan çok az ses geliyor. Sağ sol bastırıyor. Orada da bunun 3 kademesi var. Bu arkayı kontrol edebiliyorum. Daha sonra bunlar zaten birinci ses kontrolü. Ses kontrolü dediğim gibi zaten kumandayı televizyona bağladığınız zaman yani HDMI ile bağlandığı zaman televizyon kumandasını kullanıyorum. Gene burada TV, Bluetooth ve HDMI bölümlerine geçiş yapabiliyorsunuz. Kalibrasyon var. Otomatik kalibrasyon sağlıyor bu da sağlı sollu. Valla kendi bu arka
hoparlörlerinde ya birazcık fazla uzatmış olabilirim ama hemen geçeceğim müzik dinletmeye. Müzik ve bir tane bir sahne var. O hoşuma gitti. Sağlı sollu mermiler uçuşacak. Bunu dinletmeye çalışacağım size. Tabii baştan söylemiştim ama gene söylüyorum. Kulaklık ya da bir ses sistemiyle dinlerseniz daha net alabilirsiniz. Yoksa öbür türlü biraz zor. Ortama ne kadar fazla ses veriyor ondan bahsedeceğim. Bunun için evden dışarıya çıkacağım ve dışarıya ne kadar ses aktarıyor. Aynı zamanda üst kata çıkacağım, kapıları kapatacağım. Hem alt katı hem gittiğim odanın kapısını kapatacağım. Yukarı kata ne kadar ses geliyor. Ve son seste bunu dinletmeye çalışacağım size. Dediğim gibi daha sonra daha öncesinde bir mum testimiz de olacak. Şimdi şöyle öncelikle bir cihazı bağlayayım. Şimdi mikrofonu iptal ettim. Ortamın sesini dinleyeceksiniz. Yaklaşık olarak 30 metrekare bir salondayım. Müziği açacağım. Yaklaşık olarak bir 30-40 saniye yine dinleteceğim size. Bu arada da şöyle mumları yaktım. Bastaki performansına bakacağız. Ne kadar üflediğini, ne kadar tepki verdiğini gösterme. Ancak böyle gösterebilirim diye düşündüm ama bakalım. Başlatıyorum ben. Ve bu süre içerisinde susacağım. Düzenli olarak sesi açacağım. Karşı tarafta da zaten 31'e kadar yükseliyor. Tamam. Şu anda 19-20'den başlatıyoruz. 20 yükseklikte. Bas seviyesini 5'e aldım. Maksimumda şu anda. Bir durduralım. Tekrar ben şeye bağlanayım. Bağlandım mı? Buradan ses geldi mi? Tamam. Şimdi arka hoparlörleri buraya alıyorum. Arkaları dağıtalım. Bakalım oradaki şeyimiz nasıl olacak? Hem kalibrasyonu yapalım. Gördüğünüz gibi bayağı küçüldü ön tarafta. Bunu da çıkardığım zaman şöyle küçük bir cihaz var gibi görünüyor önde. Yanlış bilgi vermeyeyim ama yaptığım araştırmalarda sanırım bunun bir tanesi 110 watt gücünde. Bunun birini şöyle şuraya bırakayım, şu şekilde kalsın bence. Birini de şuraya alalım. Evet, bu kalibrasyonu yaptıktan sonra üstten tavana yansıttığını ve nesnelerden çarptırdığını ve sesi yansıttığını söylüyor. En sevdiğim özelliklerinden birisi gene bu oldu, kablosuz olması. Mesela şarjı bitti, takmak yerine tekrar buradan Type-C ile elektriğe bağlayabiliyorum. Dolby Atmos özelliği ve DTS-X özelliği de öne çıkan özellikler arasında. Kalibrasyona basıyorum. Evet. Kalibrasyonu tamamladı.
kendinizi gerçekten filmin ortasında hissediyorsunuz. Açtıktan sonra tamamen doğaldı. Ne yapacağım, ne konuşacağım, daha sonra nasıl tamamlarız falan diye düşünürken birdenbire silahla patlayınca bendeki sıçramayı da fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi dışarıya çıkacağım. Dışarıya ne kadar fazla ses alıyor, dışarıya ne kadar ses geliyor. Aynı zamanda üst kata çıkacağım. Bu testleri de deneyip en azından ürünle alakalı bilgi vermeye çalışacağım size. Evet, şimdi dışarıya çıktım. Şöyle göstereyim size. Dışarıya ne kadar fazla ses gelecek, onu beraber test edeceğiz. Mikrofonumu kapatmam lazım önce. Mikrofonu kapattım. Şu anda tamamen kendi mikrofonuyla kaydediyor. Bu camların tabii ses geçirip geçirmemesi bunlar da önemli. Bunların da çok sağlıklı, hani ses geçirme anlamında çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum ama gene de paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle başlattım. Son sesi alıyorum. Şu an son sesteyim. Biraz ileri alıyorum. Camların hepsi kapalı. Şöyle biraz uzaklaşayım. Yani bu mesafelere kadar ben çok net duyuyorum sesi. Bu pencerenin önünden ve sondaki pencerenin önünden bu kadar yoğun ses gelme sebebi, çünkü diğer hoparlörleri buraya koydum. Ondan dolayı buralardan daha fazla ses geliyor şu anda. Şu kapı açık. Bunu kapatayım. Evet. Hani tamam, camlar geçiriyor dedik ama bir de buraya bakın. Burada da bayağı ses geliyor yine dışarıya. Ses sisteminin bulunduğu odanın üstündeki odaya geçtim. Bütün kapıları kapattım. Ne kadar fazla ses gelecek? Yani buradan belki şu tahminde bulunabiliriz. İşte apartman dairesinde olmuş olsa bundan bir tık daha az ses geçirecek. Ama ne kadar ses geliyor onu hep beraber dinleyelim. Evet, başlatıyorum. Son sesi aldım. Bunu da tek başına şöyle bir inceleme yapalım. Açıyorum. Daha sonra şöyle Bluetooth'a bastım. Ve telefonum bağlandı. Şimdi onu kapatayım. Gerçi burada biraz yankı yapabilir ama en azından elimden geldiği kadar bunu incelemeye çalışıyorum. Size dinletmeye çalışayım. Son ses açıyorum direkt. Yapay zekada yaptığım müziği dinledik, durduk. Elimden geldiği kadar incelemeye çalıştım. Nasıl daha fazla size bunu aktarabilirim? Yani umarım işe yaramıştır. Telif olmaması için bir tane kendi videomu açacağım. Konuşma sesinde
Ve hem bası kısacağım hem arka sesleri kısacağım. Bunu beraber deneyimlemek istiyorum sizinle. En azından kafanızda yani soru işareti kalmasın diye. Hemen başlayalım şöyle. Şu anda Yani fena değil bence. Çok doldurursanız çevirmede zorlanıyor. İçine birazcık daha sıvı koymanız gerekiyor ama e, yani 7 tane attım ilk başta. 7-8 tane attığınız zaman gayet güzel. Hepsini şöyle karlama haline getiriyor diye düşünüyorum. Düşünmüyorum, aynı zamanda da gördüm. Ama şöyle sıktığım zaman içinde gördüğünüz gibi tekrar sağlam bir Şimdi yavaş yavaş kademe kademe bası kısacağım. parçası haline geldi. Evet. İncelememiz şimdilik bu kadar. Evet, bütün testlerden Tamamen şu anda bas yok. Yavaş yavaş artıracağım. buz kırmada sadece çok fazla yoğun bir şekilde buz atarsanız orada problem yaşayabilirsiniz. Parça parça buzları atarsanız sorun yok. Gördüğünüz gibi hepsini biraz sonra içeceğim. Benim hoşuma gitti makine. Bir de Evet. Şimdi de arka hoparlörlerde tamamen sesi kısacağım. Bakayım bir daha deneyelim. Evet. Şöyle. En alttan başlıyorum. ısınma testini yapmadım. En son buzda yani kenara alırken makine Siz de fark ederseniz şu anda ön tarafta çok fazla ses gelmeye başladı. Arkaları en kısa aldım. çok az bir ısınma vardı. Biraz çalıştıracağım. Size söyleyeceğim. Hatta şöyle birkaç Arttırdım. 1 dakika boyunca çalıştıralım. Koymanız gerekiyor ama yani 7 tane attım ilk başta. 7-8 tane attığınız zaman gayet güzel. Hepsini şöyle karlama haline getiriyor Arkayı şimdi son seviyeye getireceğim. diye düşünüyorum. Düşünmüyorum, aynı zamanda da gördüm. Ama şöyle sıktığım zaman içinde gördüğünüz gibi tekrar sağlam bir buz parçası haline geldi. Evet. İncelememiz şimdilik bu kadar. Elimden geldiği kadar incelemeye çalıştım. Sonuç olarak ses sistemi, işte benim nasıl çektiğim, sizin bunu hangi cihazda dinlediğiniz bunlar çok önemli. Ama biraz uğraştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.